İnsanın içini sızlatan, kalbine ayna tutan bir hakikatle baş başasınız. Buyurun, hikmet yolculuğu başlasın. Aziz dostum, güzel kardeşim. Şu an bu sesi duyuyorsan, bu sözleri dinliyorsan, bil ki bu bir tesadüf değildir. Kainatta tesadüf yoktur, sadece tevafuk vardır. Ruhun bir arayış içinde. Belki yoruldun, belki beklemekten, umut etmekten, kapıları zorlamaktan, neden olmuyor diye sormaktan tükenmek üzeresin. Sırtında dünya kadar ağır bir yük var sanki. Geceleri başını yastığa koyduğunda zihnin susmuyor. Sürekli bir plan, sürekli bir nasıl olacak endişesi, sürekli bir yarın korkusu. Biliyorum, kalbinin derinliklerinde bir yerde bir kırgınlık var. Belki birine, belki hayata, belki de en derinde kendine. Elimden geleni yaptım ama olmadı diyorsun. Çabaladın, ter döktün. Ama hayat sana hep aynı duvarı gösterdi. Ve sen o duvarın önünde yorgun düştün. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tam da o artık olmayacak dediğin anda buradasın. Tam da o ümitsizliğin en koyu olduğu gecede bu video karşına çıktı. Bu bir tevafuk. Bu Rabbinin sana uzattığı görünmez bir el. Çünkü o senin o yorgun kalbini gördü. O sessiz gözyaşlarını saydı. O neden ben diye sızlayan ruhunu duydu. Ve sana bir mesaj göndermek istedi. Öyle bir mesaj ki onu anladığında hayatın değişecek. Şimdi derin bir nefes al. Omuzlarındaki o görünmez yükü bir anlığına olsun yere bırak ve şu niyeti kalbinden geçir. Hatta mümkünse yorumlara yaz ki mühürlensin. Niyet ediyorum ya Rabbim, üzerimdeki tüm yükleri sana devretmeye. Vekilim sensin, kefilim sensin. Ben aradan çekiliyorum, artık sen varsın. Hakikat erenleri, gönül ustaları bize kadim bir sırrı fısıldarlar. Sen aradan çıkarsan geriye yaradan kalır. Senin bütün acın, bütün sıkıntın, bütün o boğucu hissin tek bir sebebi var. Sen henüz aradan çekilmedin. Sen direksiyondasın sanıyorsun. Sen olayları kontrol etmeye çalışıyorsun. Oysa vazgeçtiğin anda kazanırsın. İpin ucunu bıraktığında, ipin sahibinin Allah olduğunu görürsün. Bugün seninle çok uzun, çok derin bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir video değil. Bu bir ruh terapisi. Bu, kalbinin pasını silecek, zihninin gürültüsünü susturacak bir manevi ameliyat. Hazırsan gel, seninle asırlar öncesine, hakikatin kapısına gidelim ve teslimiyetin ne demek olduğunu İmam Gazali'nin kaleminde arayalım. İmam Gazali, Hüccetül İslam, İslam'ın delili, asırlar önce yaşamış ama her kelimesi bugün yazılmış gibi taze. Her cümlesi sanki senin için, senin bu gecen için, senin bu halin için söylenmiş. O büyük alim, İhya-u Ulumiddin'inde, yani din ilimlerinin yeniden diriltilmesi adlı o devasa eserinde bir sır veriyor. Öyle bir sır ki, onu anladığında hayatına bakışın kökünden değişecek. Diyor ki, kulun en büyük hastalığı kendini müstani görmesidir. Yani kendi gücüne güvenmesidir. Kul, ben yaparım, ben çözerim, ben hallederim dediği müddetçe Allah onu kendi haline bırakır. Ama kul acizliğini itiraf edip, Ya Rabbi ben yapamıyorum, sen yap dediği anda bütün gök kapıları o kul için açılır. Duyuyor musun? Kul ben yaparım dediği müddetçe Allah onu kendi haline bırakır. İşte senin yıllardır çırpınıp da bir sonuç alamaman bundandır. Sen hep kendin yapmaya çalıştın. Sen hep kendi gücüne, kendi aklına, kendi planlarına güvendin. Ve Allah seni bıraktı. Seni kendi haline bıraktı. Cezalandırmak için değil, sana bir şey öğretmek için, sana acizliğini göstermek için, sana sen yapamazsın,
ama ben yaparım dedirtmek için. Şimdi gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Dünyanın en büyük medresesi Nizamiye. Ve orada kürsünün üzerinde bir adam. İmam Gazali, 30 küsur yaşında ama ilmi okyanus gibi derin. Yüzlerce öğrenci onu dinliyor. Halifeler onun fetvasını soruyor. Adı İslam dünyasının her köşesinde saygıyla anılıyor. Dışarıdan baksan, işte mutlu adam, işte başarılı adam dersin. Makam var, şöhret var, para var, ilim var, herkesin saygısı var. Ama bir gece herkes uykudayken Gazali odasında oturuyor ve içinde bir fırtına kopuyor. Öyle bir fırtına ki ne kitaplar susturabiliyor, ne makamlar dindiriyor. Göğsünde tarif edemediği bir daralma. Dilini kıpırdatamıyor. Kelimeler ağzından çıkmıyor. Kürsüye çıkıyor ama konuşamıyor. Yemek yiyor ama yutamıyor. Bedenine bir hastalık çöküyor ama bu hastalık bedenden değil, ruhtan. Ve Gazali o gece anlıyor. Bütün bu ilim, bütün bu şöhret, bütün bu makam onu Allah'a yakınlaştırmıyordu. Uzaklaştırıyordu. O insanların alkışı için konuşuyordu, Allah'ın rızası için değil. O kendi zekasına güveniyordu, Allah'ın hidayetine değil. O, ben biliyorum, ben öğretiyorum, ben yapıyorum diyordu. Ve Allah ona bir ders verdi. Dilini tuttu, bedenini çökertti. Onu o görkemli kürsünün üzerinde aciz bıraktı. Ve İmam Gazali ne yaptı biliyor musun? Herkesin hayran olduğu o makamı bıraktı, o şöhreti bıraktı, o parayı, o mevkiyi, o saygınlığı bıraktı. Bir derviş hırkası giydi. Ailesine bile haber vermeden Bağdat'ı terk etti. Çöllere düştü, Şam'a gitti, Kudüs'e gitti, Mekke'ye gitti. Yıllarca yalnız başına dolaştı. Camilerde yattı, sadakayla geçindi. Dünyanın en büyük alimi sokakta bir dilenci gibi yaşadı. Dışarıdan baksan bu adam delirmiş, her şeyi bırakmış, mahvolmuş dersin. Ama Gazali tam da o anda buldu. Her şeyi bıraktığı anda buldu. Vazgeçtiği anda kazandı. Makamdan vazgeçti, Allah'ın yakınlığını kazandı. Şöhretten vazgeçti, hakikati kazandı. Ben biliyorum, kibrinden vazgeçti, gerçek ilmi kazandı. Ve o yılların sonunda yazdığı İhya-u Ulumiddin, insanlık tarihinin en büyük eserlerinden biri oldu. Kur'an'dan sonra en çok okunan kitap diyenler var. Gazali bu dönüşümü anlatırken, El-Munkız Minet Dalalinde, yani Dalaletten Kurtuluş kitabında şöyle diyor. Allah benim dilimi tuttu ve ben konuşamaz oldum. Bütün gücümle konuşmaya çalıştım ama dilim kıpırdamadı. O zaman anladım ki konuşturan da oymuş, susturan da. Yapan da oymuş, yaptıran da. Ben bir aletin kendini usta sanmasıymışım. Kalem yazıyorum sandı ama yazdıran eldi. Kardeşim, sen de o kalemsin. Sen de yıllardır ben yazıyorum, ben yapıyorum, ben çözüyorum sandın. Ve yazdıran el seni bıraktığında kalemin mürekkebi kurudu, işler tıkandı, hayat durdu ve sen neden diye sordun. İşte neden budur. Allah sana sen değilsin yapan benim demek istiyor. Ve sen bunu anladığın anda o mürekkep yeniden akacak. Ama bu sefer sen değil, o yazacak. Ve onun yazdığı, senin yazdığından 1000 kat daha güzel olacak. Peki neden bu kadar acı çekiyorsun? Neden göğsünün ortasında o yumruk hiç gitmiyor? Neden geceleri nefes alamıyorsun? Gel seninle ruhunun röntgenini çekelim. İmam Gazali Kimya-i Saadet'inde, yani Mutluluk İksiri adlı eserinde insanın acısının kaynağını tek bir cümleyle özetler. İnsanın ıstırabı fani olana baki muamelesi yapmasındandır. Bu cümleyi bir daha oku kalbinde. Fani olana baki muamelesi yapmak.
Sen geçici olan şeylere kalıcıymış gibi tutunuyorsun. O ev senin mi sanıyorsun? Emanet. O eş senin mi sanıyorsun? Emanet. O sağlık, o gençlik, o para, o makam, hepsi emanet. Ve sen emanete benimsin, sensiz olmam diye yapışıyorsun. Ve o emanet geri alındığında parçalanıyorsun. Çünkü sen onu kendinden bir parça sanmıştın. Gazali diyor ki, kalp bir kale gibidir. O kaleye ne koyarsan o hükmeder. Eğer o kaleye dünya sevgisini koyarsan, dünya seni kölesi yapar. Kaybetme korkusu seni zincirlere vurur. Düşün bir kere. Şu an nefes alıyorsun. Ciğerlerine dolan o havayı sen mi ürettin? Kalbin dakikada 70 kez atıyor. At, emrini sen mi veriyorsun? Gece uyuduğunda, bilincin kapandığında seni sabaha kim uyandırıyor? Sen daha kendi bedenine bile sahip değilken, nasıl olur da benim hayatım mahvoldu diye isyan edersin? Hayat senin değil ki mahvolsun. Hayat el-hayy olan Allah'ın sana üflediği bir emanet. Sana bir hikaye anlatayım. Belki kendini orada bulursun. Diyelim ki adı Zeynep olsun. Zeynep çalışkan, idealist, her şeyi planlayan bir kadın. Hayatında her şeyin bir düzeni var. Sabah kaçta kalkacak, ne yiyecek, kariyer planı ne, 5 yıl sonra nerede olacak, hepsi hesaplanmış. Her şey kontrol altında. Bir gün Zeynep evleniyor. İşte diyor, hayatımın eksik parçasını buldum. Her şey mükemmel olacak. Mutluluğu da planlıyor. Şu zaman ev, bu zaman çocuk, şu zaman terfi. Ama sonra bir gün o çok güvendiği plan bozuluyor. Eşi değişiyor. İş yerinde kriz çıkıyor. Sağlığı bozuluyor. Zeynep çırpınıyor. Düzelmesi için daha çok çalışıyor. Daha çok kontrol etmeye çalışıyor. Eşine baskı yapıyor. İş yerinde panikle hatalar yapıyor. Çırpındıkça batıyor. Çırpındıkça boğuluyor. Zeynep'in uykuları kaçıyor. Panik ataklar başlıyor. Nefes alamıyor. Doktora gidiyor, ilaçlar alıyor ama ruhundaki yangın sönmüyor. Çünkü Zeynep'in hastalığı bedende değil, kalpte. Zeynep'in hatası ne biliyor musun? Zeynep denizi eliyle durdurmaya çalışıyor. Zeynep rüzgarı kavanoza hapsetmeye çalışıyor. Zeynep Allah'ın El-Vekil ismini bilmiyor. Diliyle Allah var diyor ama kalbiyle ben varım, ben hallederim diyor. Zeynep sensin. Zeynep benim. Zeynep modern çağın hasta ruhlu insanı. Bizler Allah de, ötesini bırak düsturunu unuttuğumuz için bu haldeyiz. Ötesini bırakamıyoruz. Ötesini kurcalıyoruz. Ya olursa, ya olmazsa, ya şöyle derlerse diye zihnimizi çıldırtıyoruz. İmam Gazali İhyasında bu hastalığın teşhisini koyuyor. İnsanın en büyük zulmü Allah'ın işine karışmasıdır. Kul Rabbinin takdirine razı olmayıp kendi planını dayatmaya kalkışırsa bu onun için en ağır bela olur. Çünkü artık iki yük taşımaktadır. Birincisi kaderin yükü, ikincisi kadere direnmesinin yükü. Kaderin yükünü Allah taşırdı ama kul ben taşırım deyince ikisini birden sırtına yüklemiş olur. Duyuyor musun? Sen iki yük taşıyorsun. Birincisi başına gelen şey. İkincisi o şeye direnmek için harcadığın enerji. Kaderi değiştiremezsin ama kadere verdiğin tepkiyi değiştirebilirsin. Ve tepkini değiştirdiğin anda yükün yarıya düşer. Olan olmuştur, olanda hayır vardır dediğin anda omuzların hafifler. Şimdi zihninin o gürültülü sesini biraz daha kısalım. Senin gerçek sandığın bu dertler aslında birer gölge. Bir rüya görüyorsun. Rüyanda seni bir aslan kovalıyor. Kan ter içinde koşuyorsun, korkuyorsun. Kalbin küt küt atıyor. O an senin için o aslan gerçektir. O korku gerçektir. Ama uyandığın anda yatağında olduğunu fark edersin. Aslan yok,
tehlike yok. Sadece bir rüyaydı. İmam Gazali bu hakikati Kimya-i Saadet'te şöyle anlatır. Dünya hayatı uyuyan adamın rüyası gibidir. Ölüm geldiğinde uyanır ve gördüklerinin hiçbirinin gerçek olmadığını anlar. Ama arif olan kişi ölmeden önce uyanır. Rüyanın içindeyken bile rüya olduğunu bilir. Ve bu bilgi onu korkudan, hırstan ve ıstıraptan kurtarır. Ölmeden önce uyanmak, işte marifet bu. Şu an seni boğan o dert, o borç, o hastalık, o yalnızlık. Bunların hepsi rüyanın dekoru. Gerçek olan tek şey senin ruhun ve o ruhu yaratan Allah. Ve o ruh ölümsüz. O ruh zarar görmez. O ruha kimse dokunamaz. Sen bedenini, dünyalığını, planlarını kaybedebilirsin ama ruhunu asla. Ve o ruh Allah'a ait. Şimdi sana çok güçlü bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye senin neden duam kabul olmuyor sorunun cevabı. İmam Gazali, İhya-u Ulumiddin'in Tevekkül bölümünde şöyle bir kıssa nakleder. Vakti zamanında bir adam varmış. Bu adam her gece teheccüd namazına kalkarmış. Her gün oruç tutarmış. Dilinden dua ve zikir düşmezmiş. Ama bir derdi varmış. Yıllardır çözülememiş bir sıkıntısı. Ne kadar dua etse, ne kadar yalvarsa, ne kadar ağlasa o dert kalkmamış. Ve adam yıllar sonra yorulmuş. Bir gece secdeye kapanmış ve demiş ki, Ya Rabbi, yıllardır sana yalvarıyorum. Ama sen beni duymuyorsun. Bu gece son kez istiyorum. Eğer yine vermezsen artık istemeyeceğim. Ama senden küsmeyeceğim de. Sen bilirsin. Senin takdirin benim takdirimden üstündür. Vermesen de razıyım. Çünkü sen benim Rabbimsin. O gece adam uyumuş ve rüyasında bir ses duymuş. Ey kulum, bütün bu yıllar boyunca seni duydum. Her duanı kaydettim. Her gözyaşını saydım. Ama sen istemekten bana gelmeye fırsat bulamıyordun. Duanın içinde ben istiyorum vardı ama sen bilirsin yoktu. Bu gece ilk kez vermesen de razıyım dedin. İşte bu gece gerçek dua ettin. Çünkü gerçek dua istemek değil, teslim olmaktır. Ve ben teslim olana veririm. Ama kul ben istiyorum diye tutturduğu müddetçe kendi iradesini araya koyar ve benim rahmetimin akışını tıkar. Adam sabah uyandığında her şey değişmişti. O yıllardır çözülmeyen dert bir anda çözülmüştü. Sebepsiz, hesapsız açıklanamaz bir şekilde. İmam Gazali bu kıssanın ardından şöyle diyor. Duanın makbul olmasının şartı, kulun Allah'ın takdirine razı olmasıdır. Ya Rabbi ver demek, dua değildir. Ya Rabbi, verirsen şükrederim, vermezsen sabrederim, sen ne yaparsan güzeldir demek duadır. Çünkü birincisinde kul emreder, ikincisinde kul teslim olur ve Allah teslim olana verir. Kardeşim, sen dua ediyorsun ama denemek için dua ediyorsun. Bakalım Allah verecek mi diye dua ediyorsun. Kul Rabbini imtihan etmez. Sen dua ettim olmadı diyerek küsüyorsun. Oysa vazgeçmek, olsa da olur, olmasa da olur, Allah benim için en hayırlısını bilir noktasına gelmektir. Sen o noktaya geldiğinde, yani o hırsı, o yapışmayı, o illa olacak tavrını bıraktığında enerji serbest kalır ve Allah'ın rahmeti akmaya başlar. Bir şeyi çok istersin, tırmalarsın, uğraşırsın, olmaz. Tam ne olursa olsun hayırlısı buymuş deyip arkana yaslandığın an, telefonun çalar. O iş olur. O kişi arar. O para gelir. O kapı açılır. Neden? Çünkü sen aradan çekildin. Enerjiyi tıkamayı bıraktın. Gölge etmeyi bıraktın.
Güneşin önünden çekildin ve ışık geçti. Bu yolda yürürken en büyük engelin ne biliyor musun? Etrafındaki insanlar. Seni kıranlar, seni üzenler, seni yarı yolda bırakanlar. Hocam ben teslim olacağım ama eşim çok zor. Patronum hakkımı yiyor. Ailem beni anlamıyor. Ben nasıl huzurlu olayım diyorsun. İmam Gazali burada çok derin bir hakikati açıklıyor. Her insan, diğer insan için bir aynadır. Seni öfkelendiren insan, senin içindeki öfkeyi gösterir. Seni üzen insan, senin içindeki kırılganlığı gösterir. Onlar birer postacıdır. Mektup sana gelmiştir. Postacıya kızıp mektubu yırtmak akıl işi midir? Karşındaki insanlara kızıyorsun ama onlar sadece ayna. Senin içindeki yarayı gösteriyorlar. Onlara kızmak yerine o yaraya bak. O yarayı iyileştir. Ve yaranı Allah'a götür. Ya Rabbi, bu kul beni kırdı ama senin hikmeti olmadan bir yaprak bile düşmez. İmam Gazali'nin hocası İmamul Haremeyn el-Cüveyni anlatır. Bir gün bir adam Gazali'ye gelir ve der ki, komşum bana çok kötü davranıyor. Hakkımı yiyor. Ne yapayım? Gazali sorar, ona karşılık veriyor musun? Adam, evet, hakkımı savunuyorum der. Gazali gülümser ve der ki, sen hakkını savundukça kendi gücüne güveniyorsun. Ama sen susup Allah'a havale etsen, Allah seni senin savunmandan daha güçlü savunur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Bu sözü Hazreti İbrahim ateşe atılırken söyledi. Ve ateş gül bahçesine döndü. Senin komşun ateşten daha mı güçlü? Haksızlığa uğradığında, iftiraya uğradığında, aldatıldığında ilk tepkin savunma değil, Allah'a havale etme olsun. Allah'ım ben bu durumla baş edemiyorum. Ben acizim. Sana havale ediyorum. Sen el hakemsin, hükmü sen ver. Sen el adelsin, adaleti sen sağla. Bunu dediğin an dosya dünyevi mahkemeden ilahi mahkemeye taşınır. Ve o mahkemede zaman aşımı yoktur, rüşvet yoktur, hata yoktur, unutma yoktur. İmam Gazali bir gün talebelerine sorar. Tevekkülün en yüksek mertebesi nedir? Talebeler çeşitli cevaplar verir. Biri Allah'a güvenmek der, biri sabretmek der, biri şükretmek der. Gazali başını sallar ve der ki, tevekkülün en yüksek mertebesi, ölünün yıkayıcısının elindeki hali gibi olmaktır. Ölü kendini yıkayıcıya bırakmıştır. Yıkayıcı onu sağa çevirdiğinde itiraz etmez, sola çevirdiğinde neden demez, sıcak su döktüğünde kaçmaz, soğuk su döktüğünde şikayet etmez. Tamamen teslim olmuştur. İşte kul da Rabbinin önünde böyle olmalıdır. Bu benzetme seni rahatsız edebilir. Ben ölü müyüm diyebilirsin, hayır. Ama nefsini öldürmekten bahsediyor Gazali. Senin o, ben bilirim, ben yaparım, benim planım diyen egomu öldürmekten bahsediyor. O ego öldüğünde gerçek sen uyanır. O ego sustuğunda Allah konuşur. O ego aradan çekildiğinde ilahi irade akışına girer ve senin hayatın bir başyapıta dönüşür. Sana bir hikaye daha anlatayım. Büyük veli İbrahim bin Edhem bir zamanlar Bel şehrinin sultanıymış. Sarayları, hazineleri, orduları var. Dünyanın her nimeti elinin altında. Bir gece sarayında uyurken damdan bir ses geliyor. Güm güm güm. Sultan bağırıyor. Kim var orada? Ses cevap veriyor. Devemi arıyorum. Sultan şaşırıyor. Deli misin? Damda deve mi aranır?
Ses gülüyor ve diyor ki, "Peki sen sarayda Allah'ı arıyorsun. Bu benim damda deve aramamdan daha mı akıllıca?" O gece İbrahim bin Edhem uyanıyor. O ses ruhuna işliyor ve tahtını bırakıyor. Tacını çıkarıyor. Hırkasını giyiyor ve saraydan çıkıp çöle yürüyor. Herkes delirdi diyor. Her şeyi bıraktı, mahvoldu diyor. Ama İbrahim bin Edhem tam da her şeyi bıraktığı anda her şeyi buldu. Sarayda bulamadığı huzuru çölde buldu. Tahtta bulamadığı Allah'ı secdede buldu. Hazinede bulamadığı zenginliği kalbinde buldu. İmam Gazali bu kıssayı naklettikten sonra şöyle diyor. İbrahim bin Edhem tahtı bırakmadı, taht onu bıraktı. Çünkü Allah onu seçmişti ve seçtiği kulunu dünyaya bırakmaz. Eğer sen de bir şeyleri kaybediyorsan, bir şeyler elinden gidiyorsa, belki de Allah seni seçiyor. Seni dünyadan çekip kendisine çekiyor. Ve bu en büyük lütuftur. Kardeşim, senin de kaybettiklerin var. Elinden gidenler var, çöken planların var. Ama ya Allah seni seçiyorsa, ya o kaybettiklerin seni ona yakınlaştırmak için alınıyorsa, ya o kapanan kapılar seni onun kapısına yönlendirmek içinse, peki vazgeçtiğin anda kazanırsın ne demek? Bu tohumu ek, sula, gerisini Allah'a bırak demektir. Sen tohumu çekiştirirsen, çabuk büyü diye toprağa eşelersen, o tohumu öldürürsün. İmam Gazali bunu şöyle açıklar. Tevekkül sebepleri terk etmek değildir. Sebeplere sarılıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Çiftçi tarlasını sürer, tohumu eker, sular. Bu onun vazifesidir. Ama yağmuru yağdırmak, tohumu büyütmek, mahsulü vermek Allah'ın işidir. Çiftçi eğer ben ektim, ben suladım, ben büyüttüm derse kibir etmiş olur. Ama ben vazifemi yaptım, gerisini Rabbim bilir derse tevekkül etmiş olur. Ve mütevekkil olan çiftçinin tarlasına Allah'ın bereketi yağar. Sen de öyle yap. Elinden geleni yap. Çalış, çabala, uğraş ama sonucu zorlamayı bırak. İlla şu olacak, illa böyle olacak demeyi bırak. Senin vazifeni yap ve de ki, Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım. Gerisi senin. Verirsen şükrederim, vermezsen sabrederim. Sen ne yaparsan güzel yaparsın. Bu tavrı takındığın anda mucizeler başlar. Ve mucize dediğim şey, senin beklemediğin yerden, beklemediğin anda, beklemediğin şekilde gelen rahmet. Kün fe yekün. Ol der ve olur. Sen o planı anlamak zorunda değilsin. Sadece güvenmek zorundasın. İmam Gazali der ki, Allah'ın planını anlamaya çalışmak, karıncanın okyanusun derinliğini ölçmeye çalışması gibidir. Karınca ölçemez ama okyanusun büyüklüğünü kabul edebilir. Sen de Allah'ın hikmetini çözemezsin ama büyüklüğünü kabul et. Ve o kabul seni rahatlatacak. Rızkın meselesine gelelim. Çünkü biliyorum seni en çok boğan şeylerden biri de geçim sıkıntısı. Yarın ne olacak? Para nereden gelecek? Borçları nasıl ödeyeceğim diye her gece aklın çıkıyor. İmam Gazali İhyasında rızık konusunda şu hikayeyi anlatır. Bir arif zat çölde yürürken bir kayanın altında bir kertenkele görür. Kertenkele kıpırdamadan duruyor. Adam merak eder. Bu hayvan burada ne yiyor, ne içiyor? Saatlerce izler. Bir süre sonra bir kuş gelir, ağzında bir böcek var, önüne bırakır ve uçar. Kertenkele böceği yer. Ertesi gün aynı şey olur. Ve ertesi gün yine. Adam secdeye kapanır ve ağlar. Ya Rabbi, şu kayaya sıkışmış bir kertenkeleye bile rızkını gönderiyorsun. Bir kuşu postacı yapıp onun sofrasını kuruyorsun. Sen beni, eşrefi mahlukat olan insanı, kendine kul ettiğin beni mi aç bırakırsın? Senin Rabbin kim? Patronun mu?
Müşterin mi? Eşin mi? Devlet mi? Yoksa hazineleri tükenmeyen Er-Rezzak mı? Rızkı vereni müşteri sanırsan, müşteri gelmediğinde çökersin. Rızkı vereni Allah bilirsen, o dükkan kapansa bile Allah'ın başka bir kapıdan göndereceğini bilirsin. İmam Gazali der ki, rızık korkusu, imanın zayıflığının en açık göstergesidir. Çünkü Allah, Kur'an'da yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın buyurmuştur. Bu ayet, tüm canlıları kapsar. Karıncayı, solucanı, okyanusun dibindeki balığı bile kapsar. Sen bunlardan daha mı değersizsin ki Allah seni unutsun? Gel şimdi bu sohbeti arşı titretecek bir duayla mühürleyelim. Şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Ellerini kalbinin üzerine koy. Ve benimle birlikte içinden tekrar et. Ey Rabbim! Ey kalplerin sahibi! Ey dertlerin dermanı! Ben geldim. Bütün acizliğimle, bütün yorgunluğumla, bütün kırıklığımla kapına geldim. Başka gidecek yerim yok. Başka sığınacak kimsem yok. Bugüne kadar hep ben yaptım, ben ettim dedim. Yoruldum ya Rabbi. Bugün, şu saatte, şu dakikada elimdeki, gönlümdeki, zihnimdeki bütün yükleri senin o sonsuz rahmet okyanusuna bırakıyorum. Hakkımda hayırlı bildiğini gönlüme rağbı eyle. Gönlümdekini hakkımda hayırlı eyle. Beni nefsimin eline, insanların eline, korkularımın eline bırakma. Ben vekil olarak seni seçtim. Ben kefil olarak seni seçtim. Sen ne güzel vekilsin. Sen ne güzel dostsun. Geçmişimi tövbeyle temizle. Geleceğimi tevekkül ile aydınlat. Şimdi yorumlara in ve şunu yaz. Ya Rabbi, ben aradan çekiliyorum. Artık sen varsın. Vazgeçtim kendi gücümden. Sana teslim oldum. Bu bir yorum değil kardeşim. Bu bir ahit. Bu senin Rabbinle aranında kurulan yeni bir sözleşme. Ve Allah ahitlerine sadık olan kulunu asla yalnız bırakmaz. Bu videoyu beğen. Çünkü senin o beğenin şu an senin gibi tükenmiş, ümidini kaybetmiş, bitti diyen bir kardeşine bu sözlerin ulaşmasına vesile olacak. Ve o vesile senin amel defterine sadakayı cariye olarak yazılacak. Sen uyurken bile o sevap akacak. Ve eğer bu videoyu dinlerken aklına biri geldiyse, çırpınan biri, yorulan biri, neden olmuyor diye isyan eden biri, o his tevafuk. Gönder ona bu videoyu. Belki bu gece onun hayatının dönüm noktası olacak. Ve o dönüşün vesilesi sen olacaksın. Rabbim, bu duaya amin diyen her kuluna rahmetinle tecelli et. Vazgeçenlere kazandır, teslim olanlara lütfet. Ağlayanları güldür, yorulanları dinlendir, kaybedenleri buldur. Kün feyekün sırrıyla onların hayatında ol de ya Rabbi. Ve olsun. Amin. 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 Unutma. Allah seninle. Sen asla yalnız değilsin. Vazgeçtiğin anda kazanacaksın. Çünkü sen bıraktığında o tutar. Zaman akıp gidiyor. Geriye kalan ise aldığımız dersler oluyor. Kalbinizden hidayet eksik olmasın. Hoşça kalın.